Biraz yolumuzu uzattık buraya gelmek için ama bence değdi. Cenaze levazımatçısı olarak çalışmak ister misin? Adam iş önerdi bize. Ama kağıtlarınızı getirin diyor. Nevada City, Hayalet şehrindeyiz. Burası daha önce gittiğimiz college gibi değil. Daha canlı bir yer. Daha canlı tutmuşlar. İçinde insanların yaşadığı yerler var. Yol kenarında. Evet, cadde üzerinde olduğu için insanlar içine müzeler falan yapmışlar. Hatta istasyonu da duruyor içinde trenleriyle şu anda. Yaklaşık 100 tane kadar falan evin gezilebildiğini söylediler. Bıkmazsanız beraber gezeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Burası da şu anda tadilattaymış. Bu 1889'da Bütte'de yapılmış ve 1964'te buraya getirilmiş. Ve şurada da bir tane trailer gibi bir şey var rayların üstünde bak. Nevada City'nin müze kısmına giriyoruz. Kişi başı normalde $12. Biz yaşlı olduğumuz için çaylak ve ihtiyar olduğumuz için bizden $10 aldılar. Bütün gün geçerliymiş biletler. Yaklaşık 90 tane civarında bina ve aynı şekilde içlerinde de bazılarında müze ve işte yerleştirilmiş şeyler var. Onları göreceğiz. İlk girdiğimiz oda şu anda müzik kutularının olduğu yer. Bayağı güzel, enteresan müzik kutuları var. Bu şekilde olanları da varmış. Bunu 5 sente çalıştırıyorlarmış daha önce. Hangi ülkenin müziğini istiyorsan oraya para atıyorsun. Bu 65 tuşlu bir orgmuş. Oo, esas org bu işte. Kocaman. Burası ana caddenin kenarı. Oo, burası bir dükkan. Kumaşlar satılıyor. Kumaşlar, kürkler. Küçük evi seyredenler varsa orada bir tane kadın vardı böyle çekik gözlü. Onun dükkanı gibi bir yer burası. İğneler, broşlar. Bakın bunlar dikiş iğneleri. Toplu iğneler. Tokalar, düğmeler. O zamanlar bunlar büyük olduğu için kafalarına taktıkları şeyler. Onların, kurdelelerin bağlama parçaları, aparatları. Topuzlarını tutturmak için uzun şişler. Ne güzel şeyler bulmuşlar. Her şeyi bulmuşlar. Kemerler için tokalar. Bu tam böyle dikiş için kullanılan bir dükkan burası. Ve tabii ki olmazsa olmaz süslü püslü kurdeleler. Bunlar da düğmeler. Evet, boyalar vesaireler. Her şey varmış. Çok güzel ya. Dükkana girip insanın alışveriş edesi geliyor. Arabacı dükkanı. Eskiler ve yeniler alınırmış ve satılırmış. Kış ağır geçiyormuş. Bak, kızaklar var. Bunları alıp Kars'a götürsek mi acaba? Yani şu anda bulunduğumuz yerin yüksekliği 1600 metre. Kars'tan daha düşük yani. Ucuz ürünler dükkanı burası da. Cheap Cash Store. Ufak ufak. Gene burada da aynı şekilde düğmeler, kancalar, iğneler. Yani diyor ki veresiye yok. Veresiye yok. Paranı ver al. O değerde başka olmuyor ki. Kredi kartı olmadan gibi. Niye buralarda altın madenleri varmış? Belki altın vereyim bunu alayım falan gibi yerler de olabilir. Oo, bak kaput tokmakları falan da var. Aa, ekmekler de var. Dükkanların bazılarında mühür yapmışlar. Böylece o dükkana girdiğinize dair mühür basıyorsunuz. Bu dükkanı gezdiğinizin simgesi oluyor bu. Bu dükkanlarda gezerken insan kendini gerçekten o eski kovboy filmlerinin olduğu zamanlarda ya da western filmlerinin olduğu zamanlarda hissediyor. İyi ki gelmişiz buraya. Biraz yolumuzu uzattık buraya gelmek için ama bence değdi. Şerif Haluk. Benim Bu da benim şerifim. bankalarda veya alışveriş merkezlerinde gördüğümüz NCR markasının ilk hali. Dayton, Ohio'da. Hala merkezi orada. Aa, o zamanlar çekirdek varmış. Şimdi artık çekirdeği sadece papağanlar yer diye satmıyorlar. Baksanıza. Cornflakes, fıstık, çekirdek, makarna. Evet, dükkandan çıktık. Oo, burada da çamaşırlar yıkanmış. Take it easy. Hello. You must be tired. You washed too much today. Oh, well, there's still more to do. She is not done. No, this is just the beginnings of it. Oh. Well, it is Te- good the day is
getting hotter, so they will dry. They will dry faster. That is The finished stove with is it. for her hot water to wash the laundry. Hot water, Yes. pardon. So maybe I'll just blow all of it into the ash box. There you go. Take it easy. Sıcak su yapıyorlar. O ıslak hala hakikaten. Ha. Yıkamışlar ciddi ciddi. Yanağıma değdi ıslak çamaşırlar. Burası ne? Molinari. Molinari ne ki? Müzik kutuları yapan bir yer veya tamirini yapan bir dükkan. Buradaki binaların tamamı buranın kendi binaları değil. Burası 1876'larda altın bitince terk edilmeye başlamış. Ama 1955'e kadar 2 tane aile sürekli olarak burada yaşamış. 1940'larda birisi gelip buradaki binaları satın almaya, toprakları satın almaya başlamış. Ve buraya dışarıdan da yıkılmamış, sağlam başka yerlerden bulunmuş eski evleri getirmiş koymuş. Ama bu Richards Cabin denen kabin gerçekten zaten yaşayan ve burada olan bir evi. 1863'te bir madenci tarafından yapılmış. Dışarıdan daha küçük görünüyor, içerisi daha büyük. Bir tane madenci deniyor ama yani ev kalabalık. Arkada ne var bilmiyorum. Şurada bir tek kişilik yatak var. Burada 2 tane 2 kişilik yatak var. Bir tane soba, bir dolap, işte kendi ördükleri kıyafetler. Bahçeden kabak toplamışlar. Bu arada hava o kadar soğuk ki. Yorganları görüyor musunuz? Kaç kat üst üste serilmiş. Biz de akşamları böyle yatıyoruz bu bölgede. Ve şurası da mutfağın olduğu kısım. Ya da işte her şeyin olduğu kısım diyelim. Finney House. Finney'ler de burada kalanlar ve yaşayanlar. Finney ailesi de bu evi çok önceleri yapmışlar. 1950'ye kadar da burada yaşamaya devam etmişler. Burayı olduğu gibi bırakıp gitmişler. Buranın restorasyonunu yapmamışlar. Çünkü tavanlar falan da çökmek üzere. Böylece bırakmışlar burayı. Artık elektrik falan var görüyorsunuz. 1950'lere kadar yaşadıkları için. Cora Finney diye bir hanım burada doğmuş, burada büyümüş ve ölene kadar burada yaşamış. 1930'larda madenciler geldiğinde evini satın almak istemişler. Satmayı reddetmiş. Eğer o reddetmemiş olsaydı burada böyle bir şehir olmazdı diyorlar. Çünkü o burada yaşadığı için burayı tamamen harap etmemişler. Highway burada. Şuradan önünden bir tane otoyol geçiyor şu anda. Otoyol için burayı normalde dağıtacaklarmış ama o burada oturduğu için ve en önde oturduğu için mecburen burayı sabit tutmak zorunda kalmışlar ve şimdi burası böyle tarihi bir müze haline gelmiş. Bulaşıkları yıkıyorlar burada da. İstiyorsanız siz de yıkayabilirsiniz diye bezleri, sabunları bırakmışlar. Bulaşıkları yıkayıp burada kurutuyorlar. Bir de şu eve girelim bakalım, orada bir şeyler çalışıyor sanki hala. Thank you. You're very welcome. Thanks for being such good students. Did they have a price on them? It just says the link. Would you like to spin with me? Would you like make yarn? No. No? Just want to watch? Yes. Okay. So you can see it sticks to the yarn, and then when it twists, it binds it together. So I'm just drawing out the fibers. And then they twist. The Ashford wheel is 16th century technology. This is more 11th and 12th century. This one is older. This is about 400 years older in technology. So the way this one works is the yarn flips off the end of the spindle. And as I draw the fibers out, I have to walk away from the spindle to maintain tension and draw out the yarn fibers. Eventually I get to the wall and I have to stop and reverse it off the tip and then change my direction and walk it onto the spindle before I can go. Oradan dönerken ipi döndürüyor ve ip haline getiriyor elindeki yünü. İğnenin her ucundan atışında ipi bir dönüş veriyor ipin üstüne. Ve tekrar geriye doğru çevirdiğinde de iğnenin üzerine ipi sarıyor. 11-12. yüzyıldan kalma bir iyiymiş bu. Bu da 16. yüzyıldan kalma. İşte o zamanlarda yaşanan bir eve daha giriyoruz. O sobanın içinden dökülmüş ateşler etrafa. Orada bir yüklük var. Bir kişi herhalde yaşıyormuş burada. Yok karısı da varmış. Şurada eteği de var. Bunların her biri küçük birer ev. O zaman için onlara yetiyormuş. Yatacakları yer, biraz eşyalarını koydukları, yemeklerini yedikleri bir yer işte.
Hepsinin de kapısının önünde böyle birer tane tahta seki var. Oturup dinlenebilsinler, işte etrafa bakıp komşularla çekirdek çitleyebilsinler diye herhalde. Çekirdek çitlemeyi güzel kesin yaparlar da. Ama deminki bakkalda gördük ya, çekirdek vardı. Aa, şurada tuvalet var. Tuvalete bakmazsam olmaz. Evet, o zamanlar da yere oturmayı bilmiyorlarmış. Tuvaletleri böyleymiş. Klozet gibi bir yer yapıp oraya oturup, oho 2 kişilik hem de. 2 kişi yan yana oturabiliyormuş. Ya da birine çişini birine kakasını mı yapıyordu acaba? Bilen varsa bize söylesin. Neden orada 2 kişilik yer mi var? 2 kişi mi oturup yapıyordu acaba? Yoksa gerçekten biri çiş biri kaka için miydi? Bu arada tabi buraya Çinliler de gelmişler. Onlar dururlar mı? Burası Wing Hong Chong'un her türlü Çin malının satıldığı bir yer. O zamanlar da Çin malı diye bir şey varmış. Burası tabancacı. Mermiler var. Bol bol mermi satılıyor. Çinlilerden bir tanesi de burada çamaşır yıkama işi yapıyormuş. Burada da aynı zamanda çok da karanlık ve sevimsiz bir yer. İnsanların çamaşırlarını yıkıyorlarmış burada. İşte şurası soba. Suları ısıttıkları çamaşır yıkamak için yer. Burada Haluk Chinese Laundry'de mührünü basıyor. Çamaşırlar yıkanmış görüyorsunuz. Başkalarının çamaşırlarını ücretli olarak yıkadıkları bir yer. Burada da ütü yerleri de var. Sobanın üstünde ısıttıkları ütülerle ütü yapıyorlar. Veya şurada yapıyorlar ütüyü. İnsana daral gelen bir yer. Bir de buranın sürekli şey olduğunu düşünün. Isındığını, soba yanıyor, yaz kış, çamaşır yıkanıyor. Bunu. Kışın güzel de evet, yazın biraz bunaltıcı. Şurası doktorun yeri. Burası kimin yeri bilmiyorum. Bakalım gireceğiz. So much blood. And also the funeral house. He's left 12 weeks ago, looking for someone to fill the job. You don't want the job? We want the job, yes. Yeah, undertaker? Here? Yeah. Okay. Sorsan tuvalet varmış 2 tane değil. I want to ask something. On that small toilet, we saw 2 holes. Does it mean 2 people sit here and poo together? Really? Yeah, It's a normal thing you said. that's the way some outhouses are made. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Cenaze levazımatçısı olarak çalışmak ister misin? Adam iş önerdi bize. Ama kağıtlarınızı getirin diyor. Burası ev. Burası bayağı büyük bir ev. Muhtemelen o ön tarafta bir tane dükkan vardı ya, o dükkanın sahibinin evi olabilir. Baksana, o 2 masa, porselen tabaklar, çanaklar. Şurada ayrıca bir kiler ya da mutfak gibi bir yer var. Çamaşır makinesi niyetine kullanılan bir kova var. Burada ayrıca bir yer daha var. Burası bayağı büyük bir ev. Üst katları falan da var. Kimin evi acaba? Burada bir tane çalışma odası var. O demin gördüğümüz yer şurası yemek odasının olduğu yer ama burası bayağı çalışma odası. Yani masası vesairesi falan her şey var. Hatta resimlere bakmak için bir şeyleri var. Oldukça zengin birinin evi burası. Burası o hobi odaları. Satranç, kocaman bir piyano, gene kitaplar falan. Böyle gıcırdayan merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Bakalım yukarıda ne varmış. Burası banyoları. Banyo da bayağı güzelmiş. Kocaman pembe bir küvet. Banyo için evde ayrı bir yer var ama tuvalet için yok. Burada yatak odaları. Bir çiftin odası, bir çocuk, bir tane de bebek için yer var ayrıca. Eşyalarını koydukları sandık. Ve karşı odaya geçiyoruz. Burada da başka bir çift yaşıyor. Bunlar da ailenin büyükleri büyük ihtimalle. Bunların sadece 2 kişilik bir yatağı var. Gene eşyalarını koymak için bir sandıkları. Sabahlarını ellerini yüzlerini yıkadıkları kaseleri, suları, dikiş makinesi. İşte az evvel içinden çıktığımız ev bu. Oo, şurada Şerif'in yeri var. Benim kızlarımız oldu. Ne bilmiyoruz. Burası Şerif'in ofisi. Ama burayı pek bir boş bırakmışlar ya. Niye böyle? Mahkumları burada ayaklarından buraya prangalayıp şurada yatırıp bekletiyorlarmış. Yani hapishane gibi bir yer yok da burada işte idareten. Şurada da var annesinden bir tane. Birini asmak isterlerse ip de var diyorsun yani. Hem de yağlı. Ya. Yağlı organ. Tamam, bırak kokma. Bu arada at bağlama yerlerini de görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada bir tane var, ofisin yanında at bağlama yeri. Burada Şerif'in önünde var bir tane. Ayakkabıcı dükkanına giriyoruz. Oo, ayak izi oldu orada da. Haluk ve stampleri. Gerçekten eğlenceliymiş. Evet. Burası ne ki? Burada da stamp var. Oh cool.
Aa, burası okul. Bazıları tek kişilik, bazıları çift kişilik sıraları olan okul. 1867-1873 arasında okul olarak kullanılmış burası. Küçücük, şuna baksanıza, bu kadarcık okul mu olur, ev gibi. Ve Haluk. Evet, okul stampinde oldu. Bu okulda 15 sene eğitim verilmiş. Twinbridge'deymiş burası. Birkaç kilometre ya da birkaç mil daha önceydi buradan. Geçtik oradan zaten. 15 tane öğrenci alabiliyormuş burası. Çocuklar kendi sularını, kendi yakacak ateşlerini kendileri getiriyorlarmış. Aynı zamanda öğle yemeklerini de kendileri getiriyorlarmış. Okul akşama kadarmış. Ve çocuklarını okula yollamak isteyen aileler ufak bir buraya bağışta bulunuyorlarmış. Herhalde öğretmenler için. Ama çoğu aile okulun çok gereksiz olduğunu düşünerek çocuklarını okula yollamamayı ve o parayı vermemeyi tercih ediyormuş. Toplamda 15 senede 6 tane öğretmen değişmiş burada. Okul olduğu için burası bahçesinde salıncak da var. Ama bir tane salıncak. Ama zaten 15 çocuk olduğu için dönüşünde biniyorlardır işte. Burası da öğretmenin odası. Garibimin bir tane sallanan sandalyesi, bir tane normal sandalyesi var. Şurada elini yüzünü yıkama yeri. Oo, bir tane de kuşu varmış ama kuş gitmiş. Bütün hayatı burada geçiyor bir sene boyunca. Sonunda bir senenin sonunda kaçıyor tabii haliyle. Burası print shop, basım evi. Gazetelerin basıldığı yer. 36 punto. Tabii pointmiş de onlar biz punto diye çevirmişiz. Harfleri, sayıları dizip bastıkları yerler. Peki resimleri nasıl yapıyorlar? Burası 1912'de yapılmış bir yer. Tekerleklerin çubuklarını yerleştiriyormuş tek tek yapıştırıcıyla. Ondan sonra onlar yapıştığı zaman onun adına spider, örümcek diyorlar. Sonra çevresine tekerleğin yuvarlaklarını koyup tekerlek yapıyor. Şu anda yapıştırıcıya sürdü. Ortaya yerleştiriyor. Carriage. Toplu taşıma aracı. Toplu taşıma aracı. Wow, iyiymiş. Bu önünde 8-10 tane atın olduklarından herhalde. Thomas John Dimlis İngiltere'den buraya 1863'te geldiğinde bu bölgeye. Bu bölgede okulun olmadığını fark edip burada küçük bu minicik okulu açmış. Ve okuldan her hafta gelen öğrencilerden $2 ücret alıyormuş. Almış. Pahalıymış tabii. O zaman için $2 şu anda bile pahalı. O zaman için daha da pahalı. Ve zaten okulda da çok fazla bir şey yapmıyormuş. Birkaç tane öğrencisi varmış. O genelde camın kenarında masasında oturup yazılarını yazar. Öğrenciler de kenarda fısır fısır kitaplarını okurlarmış. Adam meğerse yazarmış zaten. Hi. Hello, how are you? Thank you and how are you? I'm doing very well, thank you. You are making a broom, I think. I am making a broom. Is that flying broom? No, not quite. I have a lot of people think it does. Yassı olanlar 1810'dan sonra yapılmaya başlamış. Ondan önce üçüncü olan yuvarlak olanlar yapılıyormuş. It's meant to clean up cobwebs, Oh. and it's used for dusting. So it's It looks nice. so nice, yes. So it's nice and soft. Oh, so nice. Gemi adamlarının yaptığı ipten, halattan yapılanmış, toz almak için yapılıyormuş. This is a hearth broom for cleaning out your fireplace hearth. Fireplace, şöminenin önünü temizlemek için. It's just a good whisk broom for lots of heavy dirt. 'Cause Çok sert olduğu için sert kirleri temizlemek için kullanılıyormuş. this is a hen's wing broom, Tavuk kuyruğu süpürge, yes. and it's made for Ah, cleaning off fabric. This is a cake tester. cake tester. Have you ever put something in Yes, your cake? yes. Yes. Well, you break off one of these and put it in your Ah. cake. This one is a pot scrubber for scrubbing your pots. Tencerelerini temizlemek için. Tel yerine. Wow, it's very nice. This one is a vegetable brush. So you use this end to scrub potatoes and carrots. And you use this for just light dirt and to take off silk off from corn. Bu taraf mısırları temizlemek içinmiş. Biraz daha dağınık. Arka tarafta patates ve havuçların üzerlerindeki çamuru temizlemek içinmiş. Thank you very much. You're welcome. You have a good day. Thank you. We have some packages to send. Can you? I cannot today. Oh, really? The postmaster and the postmistress are not here. Oh, But they're up in Virginia City. Would you like the candy? yes, thank you. Yes, a rock candy. Rock candy. Yes. I've never seen it before because we are not from here. Must be from Norway, No, Sweden, no, Iceland. no, Germany. no. Turkey. Really? Yes. Have you been to Turkey or have you ever heard about Turkey? I know a little bit about Turkey. Yes, we are from Turkey. Burası postacının kaldığı yer.
Evet, burası bayağı ev. Mutfak, dolap. Aha. Şurası eşyalarını koydukları yer. Kıyafetlerini. Burası mutfakları. İşte burada bir tel dolapları var. Burada ocakları var. Eşyalarını koydukları yer. Ve yine dolapları. Burası oturma yatak odaları. Sandıkları. Gönderdikleri, getirdikleri postalar. Burası da o ilk girdiğimiz dükkan gibi. Ne ararsan dükkanı ama içeriye girmek yasak burada. Uzaktan bakıyoruz. Daha temiz, daha düzenli bir dükkan. Burası çevredeki madencilerin madenleri buldukları zaman getirdikleri ve burada değerlerinin ölçüldüğü, gerçekten ederlerine karar verildiği bir alan. Burası restoran. Yukarıya da çıkış var. Aile yeriymiş burası. Üst kat mı? Üst kat aile yeriymiş peki. Burada masalarda yemek yenecek yerler var. Gördüğünüz gibi müşteri olmadığı için sürahileri falan ters çevirmişler içine bir şey girmesin diye. Çok güzel ya. Şurada bir restoran olsaydı oturup bir şey yeseydik. Ellerini kullanmıyor, sadece ayaklarıyla çalıyor. Hi. Hello. How are you? How are you doing? Doing good, thank you. Çiviler, nallar ve demirden yapılan her şey burada yapılıyor. Barbershop'larda, yani berberlerde banyolar da oluyormuş. İnsanlar geldiği zaman banyo yapsınlar diye. Burası tıraşların yapıldığı yerler. O ayaklarını uzatıp bayağı rahat dinleniyorlarmış. Acaba pedikür de mi yapıyorlardı? Evet, berber de basıldı. Banyo yapmak, sıcak banyo 25 centmiş. Cumartesileri 75 centmiş. Havlu ve sabun bedavaymış. Burada da yine sobanın üstünde ısıttıkları sıcak su kaynağı var. Ustaraları biledikleri bileyler. Saç kesmek için aletler falan da var. Ve demin gösterdikleri süpürgelere benzeyen şeyler. Eğerci dükkanı burası da. At da içeride. Evet, burada da eğer yapıyorlar. Burada birazdan silahlar konuşur şovu başlayacak. Money Talks yerine Gun Talks. Fire in the hole! All right, Yeah. first time. Fire in the hole! Tren görmüştüm de bu kadar eskisini ilk defa görüyorum.
Bayağı ahşap dışı çürümüş. Müzenin dış kısmını almışlar bunu. Bir zamanlar insanların taşındığı bir vagon. Hayalet şehrini bitirdik. Şimdi ona 1,5 mil uzaklıktaki Virginia City'deyiz. Burası da bir hayalet şehir. Ama burası biraz daha yaşayan şehir. Çünkü aslında eski bir şehrin içinde her yeri bir dükkan haline getirmişler. Ama kapalı tabii bu saatte. Çünkü hem pazar hem saat 5'i geçti. Excuse us. Got some pretty new stuff there in that trading company. Yeah, that's pretty. Oo, karşısı dans eviymiş. Hep merak etmişimdir. Dansa gidelim mi derler ya akşamleyin. Demek ki öyle bir yer orasıymış.